Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Sovyet Gece Cadıları olarak bilinen 588. Gece Bombardıman Alayı'nın destansı hikayelerini anlatacağım. Gece, savaşların en karanlık yüzüdür. Gündüz tanklar ilerler, uçaklar çarpışır, ordular birbirine girerler. Ama gece olduğunda cephede başka bir savaş başlar. Sessiz, görünmez ve çok daha tedirgin edici bir savaş. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi ordularının en çok korktuğu birliklerden biri ne ağır bombardıman filolarıydı ne de dev tank birlikleri. Onların içine korku salan asıl şey karanlığın içinden gelen hafif bir süzülme sesiydi. Motoru bile çoğu zaman duyulmayan yavaş, ilkel uçaklar. O uçakların içinde çoğu 20'li yaşlarında genç kadın pilotlar vardı. Nazi askerleri onlara destansı bir isim vermişti ve tarih boyunca böyle anılacaklardı. Gece Cadıları. Bu isim aslında Nazi askerlerinin itiraf ettiği bir korku tarifidir. Çünkü o Sovyet kadın pilotlar modern savaşın tüm kurallarını alt üst ederek savaştılar. En basit ekipmanlarla en zorlu görevleri üstlendiler. İmkansız denilen şartlar altında savaşın gidişatını etkileyen bir güç haline gelmişlerdi. Bu videoda sizlere 588. Gece Bombardıman Alayı pilotlarının birbirinden değerli hikayelerini anlatacağız. Sadece bir askeri birlik olarak değil, bir irade, bir dayanıklılık ve bir mücadele örneği olarak. Hazırsanız bu Naziler için karanlık, Sovyetler içinse aydınlanan gecenin içlerine giriyoruz. 1941 yılında başlayan Barbarossa Harekatı ile birlikte Sovyetler Birliği tarihin en büyük istilalarından biriyle karşı karşıya kalmıştı. Nazi orduları hızla ilerlerken cephede yalnızca askerler değil, halklar da direnmekteydi. Ve bu direnişin içinde çoğu zaman görmezden gelinen bir güç vardır. Kadınlar. İşte bu noktada sahneye bir isim çıkar. Marina Raskova. O sıradan bir pilot değildir. Sovyet havacılığının sembol isimlerinden biri olarak adını dünya tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Savaş başladığında Raskova'nın çok net bir talebi vardı. Kadınlar da erkekler gibi saflarda savaşacak. Bu talep ucuz bir politik söylem değil, aksine varoluşsal bir zorunluluktu. Çünkü Sovyetler Birliği için bu savaş bir varoluş savaşıydı. Bu karar sonrasında sosyalist anayurdun savunulması adına derhal hava alayları kurulur. Bu kapsamda kısa süre içinde 3 kadın hava alayı faaliyetlerine başlamıştı bile. Bunlardan biri ise tarihe geçecektir. 588. Gece Bombardıman Alayı. Başlangıçta hiç kimse bu birliğin savaşta nasıl bir etki yaratacağını tahmin etmemişti. Çünkü uçaklar oldukça eskiydi, ekipman sınırlıydı ve eğitim süresi yeterli değildi. Ama bu eksiklikler bu kahraman kadın pilotları durdurmadı, aksine tarih yazmalarını sağladı. 588. alayın kullandığı uçaklar modern savaş makineleri değildi. Polikarpov Po-2 model olan uçaklar ahşap gövdeli, yavaş ve silah kapasitesi oldukça sınırlıydı. Kağıt üzerinde bakıldığında bu uçaklar modern Alman avcı uçakları karşısında neredeyse savunmasızdı. Ama savaş yalnızca teknolojiyle kazanılmaz. Gece olduğunda bu uçaklar görünmez hale gelirler. Ve kilit nokta. Pilotlar gece hedefe yaklaşırken motorlarını kapatır ve süzülerek sessiz bir şekilde ilerlerler. Sadece rüzgarın sesi vardır. İşte o anlar Nazi işgalciler için kabusların başlangıcı oldu. Yaşadıkları sayısız dehşet anı nedeniyle onlara Nachteksen yani Gece Cadıları adını verdiler. Bu isim bir küçümseme değil, aksine bir korkunun ifadesidir. Çünkü bu pilotlar gecenin içinde ansızın görünmeden gelir, bombalarını bırakır ve karanlıkta kaybolurlardı. Gece Cadıları yalnızca düşmanla değil, koşullarla da savaşmıştır. Kokpitler genelde açıktı. Kışın dondurucu soğuğu doğrudan yüzlerine çarpıyordu. Paraşüt çoğu zaman yoktu. Çünkü ağırlık yapıyordu. Böyle bir stratejik yöntemde her gram önemliydi. Bir uçuşta 2 ile 4 arası bomba taşırlardı ve bu yüzden bir gecede ortalama 10 sortu yapmak zorunda kalırlardı. Yani bir görev bitmez, hemen bir sonraki başlardı. Dinlenmek yoktu ve bu tempoda savaşmak yalnızca fiziksel değil, zihinsel bir dayanıklılık da gerektiriyordu. Ama Gece Cadıları tüm bu zorluklara rağmen görevlerini başarıyla yapmış ve adlarını Sovyet halklarının kurtuluş tarihine altın harflerle yazdırmışlardır. Sovyet savaş doktrini içinde bu alayın rolü netti. Sürekli taciz, sürekli baskı ve sürekli yıpratma.
Bu yöntemle birlikte Nazi birlikleri gece uyuyamaz hale gelmiştir ve psikolojik üstünlük işgalin ilk günlerinden sonra yavaş yavaş el değiştirmiştir. Bu savaş taktiği asla kolay değildi. Kayıplar verilirdi, uçaklar düşerdi, eski arkadaşlar bazen geri dönmezlerdi ama görev her zaman devam ederdi. 588. alay savaş boyunca 20.000'den fazla sorti gerçekleştirmiş ve Nazilerin kafalarına binlerce ton bomba bırakmıştır. Bu alaya mensup birçok kadın pilot Sovyetler Birliği'nin en yüksek nişanlarıyla ödüllendirilmiştir. Her bir pilot bazen yüzlerce görev uçuşu gerçekleştirmiş ve defalarca ölümle burun buruna gelmişlerdir. Ama onların hikayeleri yalnızca bireysel kahramanlıklar olarak değil, kolektif bir mücadelenin onurlu parçaları olarak halen günümüzde anılmaktadır. Savaşlar sona erdiğinde geride sadece kazanılmış bir zafer kalmaz. Aynı zamanda bu zaferin nasıl kazanıldığına dair hikayeler kalır. Ve bu Sovyetlerin faşist işgale karşı kazandığı zafer hikayelerinin en dikkat çekici olanlarından biri de 588. Gece Bombardıman Alayı'ndaki hikayelerdir. Bu alay artık yalnızca tarihsel bir askeri birlik değil, adeta bir semboldür. Çünkü bu alaydaki kadın pilotların hikayesi sadece cephede verilen bir mücadelenin değil, toplumsal bir dönüşümün de hikayesidir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde dünyanın büyük bir bölümünde kadınların savaşta aktif rol alması hala tartışmalı bir konuydu. Ama Sovyetler Birliği'nde bu tartışma savaşın gerçekliği içinde çok net bir şekilde çözülmüştü. Gerektiğinde herkes savaşırdı ve yetenek cinsiyetle değil kararlılıkla ölçülürdü. Gece cadıları bu anlayışın en somut örneklerinden biri haline gelmiştir. Tıpkı önceki videomda anlattığım Sovyet kadın keskin nişancıların hikayeleri gibi onlar sadece görevlerini yerine getirmediler, aynı zamanda bir algıyı da değiştirdiler. Sovyet deneyimi kadınların en riskli görevlerde bile disiplinli, etkili ve sonuç alıcı bir güç olabileceklerini kanıtlamıştır. Ama bu miras elbette yalnızca kadınların başarısı üzerinden okunamaz. Daha derinde çok daha büyük bir gerçek vardır, kolektif mücadele. 588. alayda bireysel kahramanlıklar elbette çok büyüktür. Ancak bunun yanında asıl belirleyici olan şey birlikte hareket edebilme yeteneğidir. Aynı uçaklar, aynı riskler, aynı görevler. Hiç kimse diğerinden ayrı bir konumda değildir. Bu da Sovyet savaş anlayışının temelini yansıtır. Zaferler bireylerin değil, kolektif mücadelenin bir ürünüdür. Gece cadılarının etkisi sadece cepheyle sınırlı kalmamıştır. Askerlerin hatıralarında, günlüklerinde ve raporlarında bu birlikten sıkça söz edilir. Korku yalnızca bombaların yarattığı fiziksel yıkımdan kaynaklanmaz. Asıl etki psikolojiktir. Geceler boyunca uyuyamayan askerlerin ruh halini bir düşünün. Her an gelebilecek sessiz bir saldırıyı bekleyen ve sürekli baskı altında tutulan birlikler. Bu, savaşın görünmeyen ama en yıpratıcı yönlerinden biridir. 588. alay tam da bunu yapmıştır. Bugün geriye dönüp baktığımızda gece cadılarının hikayeleri bize sadece geçmişi anlatmaz, aynı zamanda bir ders de verir. İmkansızlık çoğu zaman şartların değil, bakış açısının ürünüdür. Bu alay modern uçaklara sahip değildi. Teknolojik üstünlükleri yoktu. Ama savaşta son derece önemli olan başka şeylere sahiptiler. Disiplin, dayanıklılık, kararlılık ve kolektif bilinç. Ve belki de bu yüzden Polikarpov Po-2 gibi basit bir uçak tarihin en etkili psikolojik silahlarından birine dönüşebilmiştir. Savaş bittiğinde bu pilotların birçoğu sivil hayata dönmüştür. Birçoğu Sovyetler Birliği'nin en üst nişan ve madalyalarıyla ödüllendirilmiştir. Çünkü onlar yapılamaz denilen şeyi yapmışlardır. Gece cadılarının mirası bugün hala yaşıyor. Sadece askeri tarihte değil, aynı zamanda eşitlik, dayanışma ve mücadele fikrinde. Onlar sadece gecenin içinden gelip geçen pilotlar değildi, bir dönemin karanlığında parlayan bir iradeydi. Evet dostlar, gece cadıları Nazi cephelerine sessizce geldiler, onları hızlıca vurdular ve iz bırakmadan kayboldular. Ama elbette geride bıraktıkları şey sadece bombalanmış hedefler değildi. Onlar bir fikir bıraktılar, bir örnek bıraktılar, bir miras bıraktılar ve bu miras bizlere şunu söylüyor: en zor koşullarda bile örgütlü bir irade varsa hiçbir şey gerçekten imkansız değildir. Bu video boyunca Sovyet tarihine yön vermiş olan ve gece cadıları olarak bilinen kahraman kadın pilotların hikayesini sizlere aktardık. Umarız 2. Dünya Savaşı'ndaki bu kahramanlık hikayesi hoşunuza gitmiştir.
Sizlere faydalı olduysa videomuzu beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolarda hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.